Bu videoda S25 FE'yi gömmeyeceğim. Bu videoda Samsung'u da gömmeyeceğim. Ama sen büyük ihtimalle bu videodan sonra ben bu telefona niye böyle bakıyordum diye sorgulamaya başlayacaksın. Nasıl mı? Hazırsak başlıyoruz. Bakın bunu özellikle söylüyorum. S25 FE hakkında yapılan yorumların %80'i iki uçta. Ya fanboyluk yapıp efsane cihaz abi diyorlar ya da bu çöp ya sakın alma diye kestirip atıyorlar. İkisi de kolay yol ama gerçek hayat öyle çalışmıyor arkadaşlar. Gerçek hayat ve uzun kullanım dediğimiz şey tam olarak o gri alanda başımıza gelenlerdir. Belki taksitle ödeyeceğin, belki de maaşın tamamını verdiğin bir cihazın sadece ilk 15 dakikasını anlatmak size ihanettir. Biz bugün madalyonun diğer tarafına, yani o etiketin altındaki gerçek metale, gerçek kullanım tecrübesine bakacağız. Şimdi net olalım. S25F kötü bir telefon değil. Günlük kullanımda seni asla üzmez ama üzmemek bir başarı mı? Yani 2026'dayız ve bu kadar para verip aldığın bir cihazın seni üzmemesi zaten asgari şarttır. Aylar geçti, o plastik hisli ama o metal görünüm çerçeveler ne durumda? Kılıfın altında biriken o tozlar boyayı aşındırdı mı? Samsung kalitesi dediğin şey burada hala var ama o premium hissiyatın ne kadar çabuk uçup gittiğini fark ettin mi? S25 Ultra'daki o taş gibi duruş F serisinin yerine kısa sürede idare eder gibi yapıyor bırakıyor mu? Bakın Samsung ekran konusunda dünya devi şüphesiz. Peki ya 6 ay sonra o parlaklık güneşin altında hala ilk günkü gibi mi, yoksa panel yavaş yavaş ben yoruldum mu diyor. Uzun kullanımda en çok fark edeceğin şey gözünün o ekrana alışması değil elbette. Ekranın tepki hızındaki o milisaniyelik kayıplardır. Yazılım tarafında One UI stabil ama ona sözüm yok elbette. Ama her yeni güncelleme işlemciye biraz daha yük bindiriyor. Bugün hızlı gelen telefon yarın lütfen bekle demeye başladığında o FE etiketi gözüne batmaya başlayacak. Şimdi bunları anlattım diye teknolojiden zerre anlamıyorsun diyen fanboylar olacak. Ama dikkat edin, söylediklerimden tek bir teknik yanlışı bile göstermeyecekler. Çünkü mesele teknoloji değil. Mesele sevdiğim markaya laf gelmesi. Ben donanım konuşuyorum, sen markayı savunuyorsun. Ben ölçüyorum, sen alınıyorsun. Aramızdaki fark bu. Bak şimdi buraya kadar anlattıklarım donanım, yazılım, kullanım. Ama hepsi buzdağının görünen kısmı. Asıl mesele telefonun içinde değil. Telefonun ismini yarattığı beklentide. Bu telefonun başındaki iki harf var ya, FE, Fan Editation. Kağıt üstünde kulağa oldukça romantik geliyor değil mi? Fanlar için amiral gemisi. Adam yazıyor ya. Fan Editation, amiral gemisi tabii ki. Gerçekte ise iş biraz daha soğukkanlı. Gelin kendimizi kandırmayalım. Samsung gibi bir devin romantizmle değil, kararlılık tablolarıyla yönetildiğini hepimiz biliyoruz. F demek aslında Samsung'un elimde kalan parçaları en optimize şekilde nasıl nakli çevirim deme biçimi. Sorun donanım değil, sorun şu. Bu telefonun kafasına taktığımız etiket kendisinden büyük. Kullanıcı bu telefonu ucuz S25 sanıyor ama aslında bu pahalı bir A serisi. Eğer ne aldığını bilmezsen 6 ay sonra ben buna yine bu kadar para verdim ya diye sızlanmaya başlarsın. Yanlış beklenti dünyanın en iyi telefonunu bile sana kötü hissettirir kardeşim. Akıllı ol. Bir kullanıcı bu telefonu alırken amiral gemisi performansı ve amiral gemisi kamerası bekliyor. Ama sonra ne oluyor? Oyun oynuyoruz. Cihaz 15 dakika sonra ben ısınıyorum deyip kare hızını düşürüyor. Çünkü içindeki soğutma bloğu bir ultra değil ya da başka bir şekilde değil. Kamera açıyorsun. Gece o kullanma başladığında, o dinamik aralık çuvalladığında anlıyorsun ki lenslerin içindeki cam kalitesi bile farklı. Performans kötü değil ama oha da değil arkadaşlar. Her şey iyi ama hiçbir şey zirve değil. O anda şu cümle çıkıyor. Ya bu telefon niye böyle hissettiriyor ya? Ne oldu lan buna diyorsun. Çünkü sen bu telefona fazla anlam yükledin. Bu telefon kötü hissettirmiyor ama beklediğini vermeyince insanı sinirlendiriyor. Acı mı? Biraz. Gerçek mi? Fazlasıyla. Ulan S25F sana bir söz vermedi. Sen onun isminden kendine bir masal yazdın. S25F'yi aldı, bir yıl kullandı ve satmak istedi. Ne oldu? İkinci elde değerini korudu mu? Yo. Sana taze bir örnek vereceğim şimdi. Geçenlerde bir arkadaşım S25F'sini satmak istedi.
Bak cihaz tertemiz, temiz, kutulu, fatura ama piyasaya bir çıktı. Gördüğü rakamları karşısında şok oldu ya. Niye? Çünkü cihaz ikinci el alıcısı F dediği an duraksıyor. Bu tam amiral değil ki. Bunu niye bu kadar vereyim diyor. Ana seri altın gibidir bakın. Ama F serisi kutudan çıktı bu an o premium değerini çok hızlı kaybediyor. Samsung burada ben dengeliyim diyor ama denge bazen karın doyurmuyor. İnsanlar o kadar para verdiğinde bile heyecan arıyor. S25F'de heyecan yok. Sadece mantık var ve mantık evlilikleri bazen çok sıkıcı olur. Sosyal medya kullanan, oyun işi gücü olmayan, stabilite isteyen kullanıcı için S25F gayet mantıklı. Ama ben performans canavarıyım, kameradan en iyisi olsun diyen adama gözü göre göre yanlış. Burada gömme yok, burada yönlendirme var. Şimdi tam bu noktada yorumları görüyorum. Kanalı kapat diyenler var ya. İlginçtir ya arkadaşım. Bu videonun dakika analizini yapmışlar. Demek ki mesele kanal değil. Mesele senin kabullenemediğin gerçek. Bakın gömmek şudur. Bu telefon çöp demek mesela. Ama ben bunu demiyorum ki. Ben şunu diyorum ya, bu telefonu doğru yerden tutarsan üzmez. Yanlış yerden tutarsan suçlu ararsın. Ben size o tutacağınız yeri zaten gösteriyorum. Ben bu kanalda size pembe yalanlar satmıyorum ki. Ama klavye başında delikanlılık yapmak kolay. Zor olan dinlemek. Daha zor olan da ya bu adam haklı olabilir diyebilmek. İşte orada kopuyor film. Çünkü herkes konuşmak istiyor ama çok az insan düşünmeye cesaret ediyor. Ben bir tanesi yazmış. Videoyu izlemedim ama yorumlardan baktığım gibi ulan izlemediysen neyin yorum yapıyorsun? Manyak mısın nesin ya? Şimdi artık toplayalım ya. Gerçekten S25F kötü bir telefon değil. Samsung kötü bir iş yapmadı. Ama bu telefonun en büyük problemi kendisi değil. Bakın burayı çok iyi anlayın. Bu problem telefonun kendisi değil arkadaşlar. Cihazla alakası yok. Bu problem ona yüklenen anlam. Ben videoyu benimle aynı fikirde olanlar için değil, benimle aynı fikirde olmayan ama hala düşünebilme yetisini kaybetmemiş insanlar için yapıyorum. Eğer bir videodan sonra mağazaya gittiğinde o telefona efsane amiral gibi değil, işini iyi yapan bir asker gibi bakabiliyorsan bu video amacına ulaşmıştır zaten. Evet arkadaşlar, kısacası katılıyor musun, katılmıyor musun? Bu telefon seni mutlu etti mi, yoksa beklentilerin tamamen fiyaskoyla mı sonuçlandı? Yoksa beklentim çok mu yüksekti? Kavga değil, sohbet istiyorum. Çünkü biliyorsunuz burası gömme kanalı değil. Burası övme kanalı da değil. Burası sadece ama sadece gerçeklerin konuşulduğu yer. Abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.